Sevgili izleyenler merhaba. Yeni düzenlemiş olduğum içerik gördüğünüz üzere tekrardan titreyen röleli çift korna montajı ile alakalı. Aranızda aynı uygulamayı disk kornalarla yapabilir miyiz sorusunu yöneltenler oldu. Onlara istinaden bu içeriği düzenledim. İlk olarak giriş bölümünde ürünü tanıtmak istiyorum. Markamız yine Türk malı olan Seger. Model olarak 50F elektromanyetik disk korna diye biliniyor. Bir kalın, bir ince sesi ile birlikte iki çeşidi var. Ben ürünü takım olarak satın aldım. Turuncu renk ince ses, kırmızı renk kalın sesi temsil ediyor. Ve tabii ki 12 volt. Bunun için gerekli malzemeleri daha önce düzenlediğim salyangoz korna montajı içeriğinde belirtmiştim. Tekrardan ekleyip içeriği uzatmak istemiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle çalışma alanımızı hazırlıyoruz ve işleme davlumbazın kornanın olduğu sol taraftaki göstermiş olduğum 3 adet grenaj pimini ortalarına yuvarlak ince bir demir, çubuk ya da benim kullandığım gibi pim çıkarma aparatı ile bastırarak çıkarıyorum. Yıldız vidayı 2 numara uç ile gevşetip kenara koyuyorum. Sonrasında trim açma aparatı ile kenarlarından yani aradaki boşluklardan sokup grenaj tırnaklarını boşa çıkartarak bölgeyi serbest bırakıyorum. Gösterdiğim kadar boşluk bize yeterli olacak. Sırada orijinal kornayı çıkarmak var. Burada bize 1/4 takım gerekli. Grenajları tamamen sökmeden işlem yapacaksak sayacağım parçalara ihtiyacımız olacak. Ben İzeltaş'ın takımına ek olarak 100 milimetrelik bir ara kol daha aldım ki bu şekilde açabileyim. Yani size gerekli olan 1/4 cırcır anahtar ya da T-kol, 2 adet 100 mm 1/4 ara kol, 1 adet 50 mm ara kol ve 12 numara lokma ucu. Göreceğiniz üzere aparatları birleştirip sabitleme noktasında bulunan 12 numara somunu gevşetip çıkarıyorum. Düşürmemeye dikkat edin. Orijinal korna bağlantılarını soketlerinden çıkarıyorum ve kenara koyuyorum. Yeni disk kornaları kutusundan çıkarıp kontrol ederek bağlantıyı hazırlıyorum. Titreyen röle takacaklar düzeneği diğer içeriğimdeki gibi önceden hazırlamalı ve bu aşamada onu takmalı. Benim tüm düzenek hazır olduğu için sadece takmak kalıyor. Tek korna takacaklar için de sorun yok. Orijinal soketlerini takıp kapatacaklar. Ancak titreyen röleli ve çift korna takacak olanlar daha önce düzenlemiş olduğum salyangoz korna montajı içeriğini mutlaka izlemeli. Kornanın arkasındaki 10 numara somunu cırcır anahtar ile gevşetip çıkarıyorum. Sizler çatal ağız anahtar veya yıldız anahtar da kullanabilirsiniz. İlk olarak eksi yani şasi bağlantısını yapıyorum. Kablo kalabalığı yapmamak adına şu an izlemekte olduğunuz dolayısıyla anlatacağım yöntem çok pratiktir. Aynını yapmak için kutudaki 4 bağlantı demirinden ikisini alıp ilkini takıyorum. Sırayla kablonun eksi yani şasi ucunu ve ikinci demiri geçirip somunu takarak sıkıyorum. 3-4 santimetrelik bu kablonun soket ucunu ise kornamızın eksi yuvasına geçirerek bu kısmı tamamlıyorum.
Sıra her iki kornanın da artı uç soketlerini takıp test etmekte. Titreyen röle takacaklar önce onu test etmeli. Kontak açtıktan sonra korna düğmesine bastığınızda çıt çıt sesi alıyorsanız tüm bağlantıyı doğru yapmışsınız demektir. Tüm bağlantıyı doğru yaptığınızdan eminseniz ancak çıt çıt sesi gelmiyorsa tesisattan gelen artı eksi bağlantıyı yanlış takmışsınız demektir. Bunun için de soketleri çıkarıp tam tersi bir şekilde takmak yeterli olacaktır. Burada çıkan ses sizi yanıltmasın. Şasiye hafif değdirdiğim için böyle oluyor. Ana bağlantı somunlarını sıktıktan sonra ses tok çıkacak. Bağlantı testini bitirdikten sonra çıkardığımın tam tersi şekilde takma işlemine geçiyorum. Burada cırcır kullanmak sizin için çok faydalı ve pratik olur. Alan dar olduğu için çalışma yapmak zorlaşıyor. Somunu elinizden düşürmemeye özen gösterin. Yoksa davlumbazı sökmek zorunda kalırsınız. Şimdi önemli olan ikinci korna yeri. Koruma demiri taktığım için şaseye bağlantı yapamayacağım. Bu nedenle koruma demirinin şase bağlantısına kornayı sabitleyeceğim. Gerekli olanlar ise 13 numara somun başlı vida. Boyunun 2 cm olması sizin için yeterli. 13 numara somun, 13 numara çatal ağız ya da yıldız anahtar ve 13 numara lokma ucu ya da diğer anahtarlardan herhangi biri. Böylelikle kornanın iki bağlantı demirinin arasına koruma demirinin bağlantısını geçirerek vidayı takıp bir somunu tutturup diğerini sıkmak suretiyle iyice sabitlenene kadar sıkacağız. Videonun sonunda bağlantının bitmiş halini göreceksiniz. Son olarak davlumbazı yerine oturtmak için
Soketlerinin iyice geçtiğinden emin olduktan sonra çıkardığımız grenaj pimlerini oturtup vidasını sıkıyoruz. Disk kornaların avantajı salyangoz kornalar gibi su alıp bozulma ihtimalinin olmamasıdır. Bu nedenle motosikletler ve skuterlar için daha uyumludur. Videonun sonuna eklediğim kartlardan ve yukarıdaki i simgesinden salyangoz korna montajı videosuna ulaşabilirsiniz. Uygulamanın tamamlanmış halini birazdan göreceksiniz. Ayrıca test videosunu da hiç kimseyi rahatsız etmeyecek sakin bir yolda kornaya basıp denemek suretiyle içeriğimizin sonunda sizinle paylaştım. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım hepiniz için faydalı bir içerik olmuştur. Kanalımdaki diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Her birinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Evet, şimdi sizlerle kimseyi rahatsız etmeyecek bir ortamda taktığımız çift disk kornaları test edeceğiz. Şimdi bir de kontak açıkken deneyelim. Elektrik yetmeyebiliyor. Gördüğünüz gibi ses muazzam.